Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bebeğimizin kafasını öreceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda hatırlatmak için söylüyorum. Gövdesini örmüştük, tamamlamıştık. Buraya kadar örmüştük. Şimdi kafasını öreceğiz. Kafasını da önce böyle kilitli gözlü bir kafa örelim. Kafasında kilitli göz olan, gözleri açık olan bir. Sonra da bu kafayı öreceğiz. Aynı şekilde örüyoruz. Bakın burnu, her şeyi aynı. Burnu çok güzel oldu. Bunu da herkes rahat bir şekilde örebilecek arkadaşlar. Buradaki kafayı da aynı şekilde örüyoruz. Sadece göz yerlerini belirlemiyoruz. 8 sıradan sonra zincir çekip göz yerlerini belirlemiştim. Orayı belirlemeden 9 sıra örüyoruz. Yani bu arttırmadan sonra 9 sıra örüyoruz ve ondan sonra devam ediyoruz. Sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne örüyorum. Şimdi ilk sık iğneden başlıyorum örmeye. Her sık iğneye çift batıyorum 6 kez. Şimdi bir sık iğne, bir tane artırma yapacağım. Yine her zamanki gibi şu ipi birazcık alttan yürüteceğim. Bunu sıkılaştıracağım. Sonra koparacağım arkadaşlar. Bir sık iğne, bir artırma. Sıra sonuna kadar arkadaşlar bir sık iğne, bir artırma. Şimdi 2 sık iğne, bir artırma. Sıra sonuna kadar 6 kez 2 sık iğne, bir artırma olarak örelim. Şimdi 3 sık iğne ve artırma. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir artırma. Şimdi 4 sık iğne bir artırma. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir artırma. Şimdi 5 sık iğne bir artırma. Sıra sonuna kadar örelim. Şimdi 6 sık iğne bir artırma.
Sıra sonuna kadar örelim. Şimdi son arttırmamı yapıyorum. 7 sık iğne. Yedi sık iğne, bir arttırma. Yine 6 kez sıra sonuna kadar örelim. 7 sık iğne, bir arttırmadan sonra toplam 54 sık iğnem oldu. 8 sıra 54 sık iğne örelim. Sonra görüşelim. 8 sıra 54 sık iğne ördüm. Şimdi göz yerlerini belirleyeceğiz. 22 sık iğne örelim. Dokuz sık iğne ördüm. 22 sık iğneyi tamamlayalım arkadaşlar. İşaretten sonra 22 sık iğne ördüm. 2 zincir. Bir tane sık iğne atlıyorum. İkincisine batıyorum. Burası değil, burası. Şimdi bu battığımı da sayıyorum. Sık iğne ile oraya battım. Bakın 2 tane sık iğne yapmış oldum. 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ördüm. 2 tane zincir. Tekrar bir sık iğne atlıyorum. Atladığımda sayıyorum. 22 sık iğne öreceğim tekrar. 2 tane ördüm. Sekiz tane örmüşüm. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Şimdi 26 sık iğne örelim. Uzun olacağı için örüp öyle görüşelim arkadaşlar. Bakın 22 tane sık iğne ördüm. Bu göz çukuruna kadar, göz yerini belirlediğimiz yere kadar 22 tane sık iğne ördüm. Şimdi göz boşluğuna sık iğne yapıyorum. Sıkı yapıyoruz. 22 örmüştük. Göz boşluğu 23. Şimdi bakın şu buradaki sık iğnem var. Burayı da atlamayalım. 22, 23 göz boşluğu 24 25 26. Şimdi burada burun yerini belirleyeceğim. 2 tane arttırma yapıyorum yan yana. Bir tane arttırma yaptım. Yanına bir tane daha yapıyorum.
Şimdi buradan itibaren 26 sık iğne örmeye devam ediyorum. 2 tane arttırma yan yana yaptım. Bir tane sık iğne ördüm. 2 3 göz boşluğuna 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve işaretin olduğu yerle birlikte 26. Şimdi 18 sık iğne örelim. Bir tane ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Şimdi burada peş peşe 5 tane arttırma yapacağım. Aynı yere çift batarak birinci arttırmam, ikinci arttırmam, üçüncü arttırmam, dördüncüsü ve beşinci arttırmam. Şimdi 5 tane sık iğne örelim. 1 2 3 4 5. Şimdi 5 tane arttırma, pardon, 5 arttırmadan sonra 5 tane sık iğne ördüm. Şimdi buraya HDC yapıyorum. 3 kez. 1 2 3. Şimdi 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi 5 tane arttırma yapıyorum. 5 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yaptım. 5 tane arttırma yapacağım. Yine yan yana. Peş peşe yani. Şimdi ikinci arttırmamı yaptım. Üçüncüsü. Dördüncüsü. Ve beşincisi. Ve sıra sonuna kadar 17 sık iğne
örerek bu sırayı tamamlıyorum. İçimden sayıyorum. 2 tane ördüm şimdi. On altı ve 17. Şimdi 31 sık iğne örelim. Buradan başlayalım. Ben 2 tane ördüm. Şu an 31 sık iğne örelim. 31 sık iğne, bakın işaretten sonra ördüm. Örerken arkadaşlar buradaki arttırmaları atlamadan ya da aynı yere çift batmadan örelim lütfen. 31 sık iğneyi tamamladım. Şimdi burada eksiltme yapacağım. Bir tane böyle eksilttim. Şimdi üçünü birden eksiltiyorum. Bakın. Ve üçüncüsü. Tekrar yapalım. Birincisi, 2 ve 3. Ve sıkıca yaklaştırıyorum ilmekleri. Sıkıca eksilttim. Şimdi bir tane yanındakini eksiltiyorum. Burayı da sıkıca birbirine yaklaştırdım. Burası burun kısmı. Şimdi buradan devam ediyorum. 30 sık iğne öreceğim. Bir tane ördüm. Bakın bir tane. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 işaretin olduğu yere kadar şimdi 13 oldu. Bakın burun çıkmaya başladı. Şimdi burada 31 sık iğne örelim. Bir tane ördüm. İkincisi devam edelim. Uzun olacağı için 31 sık iğne örelim. Sonra görüşelim. Şimdi bakın işaretten sonra 31 sık iğne ördüm. Şimdi burada bir tane eksiltme yapıyorum. Sıkıca eksilttim. Şimdi 31 sık iğne ile bu sırayı tamamlıyorum. Bir tane ördüm. 2 sıra sonuna kadar, buraya kadar 31 sık iğne örelim. Sıra sonuna kadar 31 sık iğne ördüm. Toplam
sık iğne sayımız 63 oldu. 63 sık iğne 3 sıra öreceğiz. Ama 3 sıra örmeden önce gözlerimizi 10 milim olan gözümüzü takacağız. Göz yerleri belli. Oraya takalım gözleri ve 3 sıra örelim. Sonra görüşelim. Şimdi 3 sıra 63 sık iğne ördüm. Bakın burun delikleri nerede olacak onu göstermek istiyorum. Burada en son bir eksiltme yapmıştık. Bu eksiltmenin sağı ve solu arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Böyle bir kurşun kaleme ihtiyacımız var. Buradaki ve buradaki yer burun deliği oluyor arkadaşlar. Buraya elyafı koyduğumuz zaman ve buruna da elyafı yerleştirdiğimiz zaman daha belirgin olacak. Şimdi eksiltmeler yapıyoruz. 7 sık iğne bir eksiltme yapacağım. Yedi sık iğne bir eksiltme sıra sonuna kadar öreceğiz. Ve elyafı ne zaman dolduracağınızı ve bu magneti ne zaman yerleştireceğinizi göstereceğim. Şimdi 7 sık iğne bir eksiltme 7 kez yapalım. 7 sık iğne bir eksiltme 6 kez ördüm. Şimdi 6 sık iğne bir eksiltme. Sıra sonuna kadar 7 kez 6 sık iğne bir eksiltme yapalım. Şimdi 5 sık iğne bir eksiltme. Sıra sonuna kadar 7 kez 5 sık iğne bir eksiltme. Şimdi 4 sık iğne bir eksiltme. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir eksiltme. Şimdi 3 sık iğne bir eksiltme. Sıra sonuna kadar 7 kez 3 sık iğne bir eksiltme yapalım ve içerisine de elyaf koyalım. Elyafı nasıl koyacağınızı size göstereyim arkadaşlar. Önce buradan 3 sık iğne bir eksiltme sıra sonuna kadar yaptıktan sonra tepeyi sıkıca dolduruyoruz. Elyafla. Bakın elyaf doldurmak da çok önemli arkadaşlar. Şeklini bozmadan. Şimdi tepeyi sıkıca dolduruyoruz. Parmağımızı buraya basalım ve sıkıca dolduralım. Bu parmağımız burada dursun. Bu şekilde sıkıca yerleştireceğiz yanaklarına, yanaklarına. Parmak yine burada ve arkasına, tepesine ve yanaklarına elyafları yerleştiriyoruz. Sonra görüşüyoruz. Üst sık iğne bir eksiltme yaptım ve içerisine de bakın sıkıca elyaf yerleştirdim. Parmağımı buraya tutarak. Burası da sert. Yine
Özellikle arkadaşlar bu yanaklarına, bakın bu yanaklarına yerleştirdik. Daha boşluk var buralarda. Şimdi burayı kapatırken azar azar yine elyaf yanaklarına koyacağız. Eğer çok sıkı bir şekilde buralara yerleştirirsek burası kapatırken delik oluşur. O yüzden şimdi bakın birazcık daha elyaf alabilir burası. Ama kapatmaya yakın tekrar elyaf koyacağım. Ama bu kısma, şu kısma bakın magnet koyacağız şimdi. Buraya elyafı, buraya sıkıca elyaf koymuyoruz. Burada bir boşluk olacak azıcık. Şimdi bu magneti buraya yerleştiriyorum. Bakın. Magnet bu iki yanağın arasında ve burun deliklerine değecek arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Burun deliklerine değdi. Şimdi iki sık iğne, bir tane eksiltme, sıra sonuna kadar yine 7 kez 2 sık iğne, bir eksiltme örelim. Arkadaşlar burada çok önemli bir ayrıntı var, onu göstermek istiyorum. Bu mıknatısı yerleştirirken bunun her iki mıknatısın birbirini, bakın şu an itiyor birbirini çeken yönlerini koyacağız. Şimdi bu mıknatısı buraya yerleştiriyorum. Da burun deliğine denk geliyor. Şimdi bakın mıknatısı doğru yerleştirdim. Buradan anlaşılıyor. Burayı kontrol ederek lütfen o şekilde mıknatısı buraya yön olarak doğru bir yönde yerleştirin. Bu tarafı ters yön. Bakın itiyor, yapışmıyor. Ama bu tarafı düz. Yani buraya mıknatısı ben şu an doğru bir yönde yerleştirdim. Şimdi bakın buralarda boşluk var. Oraları dolduracağız. 2 sık iğne, bir eksiltme yaptım. Yanaklarına yine elyaf yerleştiriyorum. Boşluk olan kısımları. Çünkü buralarda arttırmalar yapmıştık. Bakın yanak kısımları. Ayrıca arkadaşlar elyaf magneti yerleştirdik. Artık magnetin bu tarafı üstüne değil. Magnetin üstüne değil arkadaşlar. Buraya da elyaf koyuyoruz. Yani şu kısma çok değil. Yine yanaklarına, çünkü ördükçe burada boşluk oluşuyor yanaklarında. Evet. Ve burayı açacağız. Şu kısmı bakın yine parmağımızı buraya koyalım. Bu kısımda bir boşluk, yani elyafı itelim ki yer açalım oraya. Daha sonra boynu örüp içine yerleştireceğiz. Evet. Ve aynı zamanda bakın bu burnun içinde boşluk oluşmuştu. Oraya da elyafımızı yerleştiriyoruz. Böyle ince bir tığla. Bir sık iğne, bir eksiltme, sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir eksiltme ve toplam ilmek sayımız, yani sık iğne sayımız 14 olacak. 14 sık iğne, sonra 9
sıra örelim ve içerisine yerleştirmeyeceğiz. Orada beni bekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yine bakın ördükçe bir sık iğne, bir eksiltme yaptım. Yine bakın burada boşluk oluşuyor. Hemen oraları yine sık iğne ile dolduralım yanaklarına. Bakın hala elyaf alıyor. Magnetimizi, evet, magnet buraya arkadaşlar sıkıştı. Magnetin üstüne elyaf koymuyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın yanaklar doldu ve 9 sıra 14 sık iğne ördüm. Şimdi burada eksiltme yapacağız ama içine yerleştirmeden, bunu içine yerleştirmeden gözünü işleyeceğiz ve kaşını işleyeceğiz arkadaşlar. Bakın burun çok güzel oldu. Eğer ki bu burun deliğini kurşun kalemle düzgün bir şekilde yapamadıysanız arkadaşlar, tekrar böyle silgiyle silip tekrar burun deliklerini düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi eksiltme yapacağım burada. Bir tane eksilteceğim. Ve 2 sık iğne öreceğim. Bir eksiltme, 2 sık iğne, ikincisi 4 kez eksiltmiş olacağım. Şimdi 2 sık iğne örüyorum. Ördüm. Bir tane eksiltiyorum ve 2 sık iğne, bir eksiltme ile bu sırayı da bitiriyorum. Eksiltmeler zor gelirse burada yine atlayarak eksiltebilirsiniz. Videoda ben daha net görünsün diye böyle eksilterek gösteriyorum arkadaşlar. Atlayarak da eksiltebilirsiniz. Şimdi burada ipimizi koparalım. Boynu isterseniz buradan çıkartıp arkadaşlar boynu buraya dikebilirsiniz de, ya da içinde de kalabilir, sorun değil.
Şimdi kulaklarını da örelim. Şuradaki alt kiprikten sayalım. 1, 2, 3, 4. Bakın burası. Ve burnun hizasından bakın şu burun deliklerinin hizasından 1, 2, şu alttaki 2 tane sık iğnenin altından şöyle yine buradan çıkalım. HDC ile yani yarım trabzanla burayı dolduruyorum. 2 tane ördüm. 3, 4, 5, bir tane de sık iğne örelim. Şu şekilde bir zincir. Yine iğne ile buradan çıkartalım. Birbirine bağlayıp içine yerleştirelim. Buradaki kulağı da aynı şekilde yapalım. Yine buradan sayalım. 1, 2, 3, 4. Şurası işaretimizi koyacağız. Bakın 1, 2, 3, 4. Sonra bakın buradaki alttaki burun hizasından şurası. Sonra iğne ile arkadaşlar buradan çıkacağız. Buradan çıkacağız iğne ile ve iğnenin çıkış yönü burası olduğu için buradan işleyerek devam edeceğiz. Yukarıdan aşağıya doğru. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu artık içerisine yerleştirebiliriz. Arkadaşlar kafa yapımı bitti. Bakın bunun gözünü yeşil yapmıştım. Bunu da bal rengi yaptım arkadaşlar. Ve bunun şapkası sarı olacak. Bu beyaz kuzu. Bu da sarı kuzum olacak. Kafa yapımı bitti. Şimdi bu boynuna kafayı taktım. Arkadaşlar bakın çok tatlı, çok şirin oldu. Ve buradaki popo kısmını yapacağız arkadaşlar. Burayı göstermeyi unutmuşum. Biraz sonra burayı yapalım. Şimdi popo kısmını yapalım. Buradaki sihirli halkadan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın 13'e baktım. Tam 13. Burada ortalıyorum burayı ve 2 kat iple, bakın 2 kat iple buradan batıyorum. Burayı böyle sıkılaştıracağız ki arkadaşlar oturması da daha kolay olsun. Şimdi buradan tekrar bakın aynı yere batıyorum. Alttaki ipleri tutuyorum. Popoyu ortaladıktan sonra böyle sıkıyorum. Ufak bir popo yapıyoruz. Şu şekilde sıkıştırdım. Bakın. Tekrar böyle sıkıştırıyorum. Ufak bir popo.
şekilde otururken rahat bir şekilde oturması için. Şimdi arkadaşlar bu boynu içerisine yerleştirmeden gözünü işleyeceğiz. Yani uyuyan göz işleyeceğiz. Bakın bu şekilde çok güzel bir tarif hazırladım arkadaşlar. Şimdi bakın şurada şöyle ters tutuyoruz. 2 tane arttırma yapmıştık. O arttırmanın hizasından sayıyorum bakın. Hizasından sayıyorum. Yanından itibaren 1, 2, ikinci sık iğnenin sağ tarafına işaretimi koydum. 1, 2. Sağ tarafına işaretimi koydum. 1, 2. Ve böyle çok affedersiniz arkadaşlar. Şimdi 2 tane böyle ipi iğneden geçirdim. 2 kat olacak. Buradan iğnemi çıkarttım. Hatta buradan çıkartalım arkadaşlar. Evet, buradan çıkarttım. Biraz ipim burada bakın. Sonra ipleri birbirine bağlayıp içerisine yerleştireceğim. Şimdi bakın buradan böyle çapraz bir şekilde böyle yukarı doğru şöyle işaretimi koyuyorum. Bakın şöyle şuradan bu battığım yeri de sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye bakın şu şekilde yukarıdan aynı hizadan değil arkadaşlar. Buradaki sık iğnenin üstünden çapraz bir şekilde tuttum. Şöyle. Şimdi bunu artık çıkartabilirim. Aynı yere batıyorum. Ve böyle altından arkadaşlar. Altından tutarak işliyorum bakın. Yine aynı yerden çıkıyorum. Yine alt kısımdan bakın. Böyle alttan. Sonra diğer gözü aynı şekilde işleyeceğim. Evet, bakın bunu işledik. Şimdi diğer gözde aynı şekilde yapacağım. 1, 2, 3, 4. Şurası. Tam bu kısım. Oradan yine batacağım. Aynı şekilde bu gözü işleyeceğim. Yine böyle alttan alarak bakın şöyle yine böyle iğnemle düzeltiyorum.
Şimdi yine alttan alıyorum. Bakın. Yine alttan. Böyle alttan çekerek. Şimdi bu kısımdan çıkıyorum. Yine alt kısımdan, boyun kısmından çıktım. Burayı düzeltiyorum. Şimdi kaşını işleyelim. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine 2 kat iple arkadaşlar. Aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'nin sol tarafı bu tarafına baktım. Arkadaşlar şimdi kulaklarını işleyelim. Kirpiklerini ister böyle, isterseniz bu şekilde de işleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan bakın yine bu kiprikten başlıyorum. Şu kısımdan başlıyorum. Bunun buradaki bitim yeri değil, alttan. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası iğnemi yerleştiriyorum. Ve şu yine burun hizası bakın. Şuradan başlıyorum. Tam burası. Buradan çıkıyorum. İğnemizi çıktığımız yerden işliyoruz. Bunu unutmayın. Kulaklarımızı yine aynı şekilde işliyoruz. Videonun içerisinde var. Burada da aynı şekilde yapıyoruz. Aynı hizada. Şimdi artık bunu içine yerleştirebiliriz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bebeğimizin yapımı bu kadar. Sonraki videoda kıyafetini öreceğiz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.